Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Artık dizinin yeni sezonuna bir hafta kadar falan uzaktayız. Muhtemelen bu videoyu yayınladığında daha da az kalacak. Birkaç hafta önce itibariyle de biz Final Trailer'ı gördük. Bugün de onu konuşacağız zaten. İlk olarak yeni sezon tanıtımlarında birkaç sahne görmüştük. İlk bize verdiklerine. Daha sonrasında teaser geldi. Devamında teaser trailer geldi ve son olarak da final trailer geldi. Yani elimizde toplamda 4-5 tane kaynak var. Geçen sezonun genel duruşu, özellikle yazar ile yapımcı kadrosu arasındaki problemleri falan düşününce ben beklentimi açıkçası çok düşük seviyeye çekmiştim. Fakat açıkçası net şekilde söylemem gerekirse trailerlar beklediğimden daha iyi duruyor. Bunu bir kere söylemem lazım ama hani buraya da bir şerh düşelim. Bu diziyi artık tamamen bu evrene aitmiş gibi, bu evrenin bir parçasıymış gibi düşünmek hata olur. Artık başka bir şey izliyoruz biz. Martin'in bu artık benim eserim değil demesi, karakterlerin, özellikle temel karakterlerin varlığındaki problemler, yani olmaması bazılarının. Alicent ve Rhaenyra'nın dinamiği, trailerlarda da açıkça görüldüğü üzere Aegon'un o tamamen değişen rolü, savaşların taraflarındaki değişiklikler ve tamamen böyle sıkıştırılmış, iç içe geçmesi gibi nedenler çok daha fazlası bizi bu noktaya götürüyor zaten. Bunları yeri geldiğinde konuşuruz. İsterseniz daha fazla uzatmadan trailer'a geçelim. Bu arada uyarım da yapayım. Spoiler içerebilir. Ona göre devam edin. Belli yerlerde zaten, hani belli şehirlerde veya farklı yerlerde gösteri amaçlı tanıtım olarak, toplu olarak izlendiği için özellikle ilk bölüme dair çok fazla sızıntı var. Ama bu videoyu daha değerli toplu çekmek için ve kafa karışıklığına sebep olmamak adına hiçbirine bakmadım henüz. Bu konuyu da baştan netleştirmiş olalım. Trailer'da özellikle savaş sahneleri çok fazla yer kaplıyor. Geçen sezonu geçiş gibi kullandıkları için neredeyse bu savaşların tamamı bu sezonda birikmişti zaten. Tamamını görür müyüz bilmiyorum. 4-5 tane savaş ya da daha doğru bir ifadeyle büyük olay görme ihtimalimiz yüksek bu sezonda. 3 tanesini zaten uzun ekran süresi verecekleri neredeyse kesin gibi. Boğaz Savaşı zaten bunlardan ilk cepte olan, yani ilk bölümün tamamını neredeyse o kaplayacak. Yani çok geniş bir ekran süresi ayırmışlar buna. Göl Kıyısı Savaşı da net gibi, yani balık gemi savaşı. Sezonun kapanışına doğru da Tumbleton olacak gibi görünüyor. Bunların hepsi geniş yer alacak gibi görünüyor trailerlarda. Biz zaten trailerda Lakeshore ya da diğer adıyla Fishfeed, yani balık gemi savaşıyla açıyoruz. Daemon önce köşeden kadraja giriyor, oradan bir gözüküyor ve daha sonrasında da biz onu savaşırken görüyoruz. Daemon geçen sezon o nehir lordları tarafından böyle bir ordu toparlamaya başlamıştı zaten. İleriki sahnelerde de bu orduyu geniş bir alanda ilerlerken de görüyoruz. Bu ordu muhtemelen ilk başta Lannister ordusuyla karşı karşıya gelecek. Lannister zırhları falan belli oluyor zaten arkada. Kırmızı pelerinler falan net şekilde ortada. Ona dayanarak söylüyorum zaten bunu. Şimdi normalde kitap açısından bakarsak Daemon'un bu savaşta olmaması lazım. Ama dizide bir şekilde dahil olacak demek ki ve yani buradaki asıl sorun Karakses'in sırtında savaşmak yerine neden ordunun arasında, ona dair pek bir fikrim yok açıkçası. Biraz da garip bir durum bu. Belki böyle pusuya düşmüş falan olabilirler. Bir şekilde Karakses uzakta kalmış olabilir. Hani nasıl olacak bilmiyorum ama benim kafamda tam oturmayan yerler var, yani onu baştan söyleyeyim. Ya da belki savaşın sonuna doğru bir sahne olabilir. Buradan geçelim diğer kısma, hatta en önemli kısma. Dizinin ilk bölümü büyük oranda Boğaz Savaşı'na ayrılacak. Zaten geçen bölümde de o şekilde bitmişti. Siyahlar Velaryon donanması ve ejderhalar aracılığıyla kral topraklarına giden o deniz trafiğini kapatmış, yani orayı bloke etmiş ve şehri özellikle ticari açıdan zor durumda bırakmışlardı. Yani zor bir pozisyonda bırakmışlardı. İşte Tywin Lannister aracılığıyla siyahların ambargosunu kırmak isteyen yeşiller Loar'ın amiralliğinde Trierki birlikleriyle anlaşmış ve yola doğru çıkmışlardı. Geçen sezonu zaten böyle kapatmıştık. Bunların karşısında da büyük bir kısmı Velaryonlara ait siyahların donanmasını göreceğiz. Yani tamamen bir deniz savaşı olacak bu. Çok büyük ekran süresi alacak gibi görünüyor. Çok önemli olaylar var içerisinde. Spoiler vermek adına o kadar detaya girmeyeceğim. Ama gemilerle ve ejderhalarla bağlantılı trailerdaki tüm bu sahneler bu savaşa ait. Vermax özellikle önemli bir ekran süresi kaplıyor gibi bizim gördüğümüz kadarıyla. Jace'in o öncül hareketini ve savaşta ne kadar aktif rol aldığını, hatta belki de önemli bir kırılmaya yol açabileceğini görüyoruz zaten. Yine bir sahnede ise arkadan Boğaz Savaşı'nda bir ejderha görüyoruz. Hatta üzerine böyle bir ateşli ok çarpıyor ve bu konuda çok fazla tartışma gördüm ben. Vermax diyenler var, Ship Stealer diyenler var ama bence hani çok net bu Ship Stealer, yani çok açık bence. Bu o kanat damarlarının o uzantısından, o çıkıntılardan belli oluyor zaten ki Ship Stealer'ın ayırt edici özelliği olarak biz onu görmüştük zaten geçen sezon sonunda. Bence buraya kadar sorun yok. Rhaenyra'nın da vadideyken ani bir kararla bir ejderhayı fark edip onun peşine düştüğünü geçen sezon görmüştük. İşte bu kısımda tamamen kitaptan ayrıldığımız noktalardan birisi. Normalde Ship Stealer Netlist tarafından evcilleştiriliyordu ve olay örgüsünde çok önemli bir yer kaplıyordu bu iki karakter. Dizide ise bunu tamamen ortadan kalkmış görünüyor ve bu olmayacak yani. Ve o Ship Stealer için
Reyna üzerinden bir şeyler deniyorlar. Bence senaryo açısından yapılan en büyük hatalardan biri ama bunun neden olacağı sonuçlar için yani böyle çok uzun konuşabilirim. Yani çok ayrı bir video konusu bu aslında ki bence kesinlikle olması gereken bir karakter. O yüzden bunu burada daha fazla uzatmayacağım. Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Yine tanıtım gibi bir şeyde böyle 30 saniyelik bir kesitte Ship Stealer'ın Beylan'ın üzerinden geçerken ki böyle bir görüntüsü vardı. Böyle sanki saldırıyormuş gibi ama Moondancer son anda kaçıyor. Böyle tek saniyelik böyle bir görüntü gibi bir şey göstermişlerdi bize. Burada ise asıl sormamız gereken soru şu. Biz Boğaz Savaşı'nın zaten ilk bölümde olacağını biliyoruz. Yani nasıl oluyor da tüm bunlar? Yani bu zamanlama nasıl denk geliyor? Çünkü bir sahne daha var trailer'da. Yine Karaxes böyle her taraf sislerle kaplı dağların tepesinden uçuyor. Biz sadece gölgesini görüyoruz Karaxes'in. Yani eğer ki ilk bölüm bu sahneyle başlarsa Daemon kızını aramaya gitmiş ve onu getiriyor olabilir. Benim aklıma biraz daha yatıyor bu fikir. Ama ben Rhaena'nın Ship Stealer'ı o elde etme sürecini, o elde etmek için verdiği uğraşı da görmek isterim. Mağara girişinde falan zaten sahneleri vardı trailer'da. Yani o kısım eksik kalmamalı bence. Yani burada bir de hiç eğitim almamış, binicisiyle bağı tartışmalı bir ejderhayı savaş alanında sürüklemek ne kadar mantıklı onu da tartışmak lazım. Bir de böyle daha çok uyumlu karakteriyle tanıdığımız Rhaena kendi çizgisinin dışında kendi karakterini ispatlamak için böyle biraz da asice bir karar alıp bu seçimi yapıyorsa doğrudan ihtiyaç anında savaş alanında o böyle bir sürpriz etkisiyle çıkması da mantıklı bir senaryo olurdu açıkçası. Buna da karşı değilim. Ama bu sefer de Daemon'un vadi muhabbeti biraz taça çıkmış gibi oluyor. Bu kısımları artık hep beraber izleyip göreceğiz. Geçen sezonun finalinde Alicent Rhaenyra'yı görmeye gelmişti ve demişti ki Cole Ernol'a doğru yola çıktı. Aemond ona katılacak. Gel şehri sana teslim edeyim. Bu trailer'da da görüyoruz ki Alicent Aemond'u uyarıyor. Rhaenyra geliyor diyor ve başka bir sahnede biz Alicent'ın böyle kale duvarlarının üzerinden şehri izlerken görüyoruz ve bir ejderha yani Vhagar'ın uzaktan böyle gittiğini görüyoruz. Sanki böyle bir zamanlama oturuyor gibi. Sonrasında ise Rhaenyra'yı ejderhalarıyla beraber kral topraklarına gelirken görüyoruz. Yani zamanlamanın bu şekilde ilerlediği kesin gibi. Aslında trailer'da her şey böyle net şekilde gözüküyor. Devamında ise Rhaenyra Syrax ile surların üzerine iniş yapıyor. Bu arada şehri gördüğümüz o dıştaki açı çok hoşuma gitti. Yani bu sahneyi ben aşırı sevdim gerçekten de böyle tüm detayları o şekilde tepeden dışarıdan izlemek benim çok hoşuma gitti. Şu sahne trailerlar arasındaki o en beğendiğim sahnelerden, o kısımlardan biri olabilir. Ejderhalar zaten sürekli şehrin her tarafına falan uçuyor. Biz ayrıca oradaki halkın tepkisini, Small Folk'un tepkisini de görüyoruz ara ara. Ve yine bunun hemen öncesinde de aynı ejderhaları farklı bir açıdan görmüştük. Alt tarafta böyle bir Boğaz Savaşı'na dair gemi enkazları falan gözüküyor. Vermithor var, Silverwing var, Karaxes var, bir de Syrax var. Sonrasında kral topraklarındaki o meşhur avluyu da görüyoruz. Daemon muhafızları öldürmüş, hepsi yerde yatıyor. Flamalar falan her şey değiştirilmiş. Yani her yer böyle darmadağınık durumda. Dragon Sisler ve o Dragon Sisleri Daemon ve Rhaenyra'nın önünde sıralamışlar, bekliyorlar. Sanki böyle törenimsi bir izlenim aldım ben bundan. Hani bu geçen sezon vaat edilen ünvanlar vardı kendisine. Muhtemelen onu alacakları yer olacak burası. Şövalye ilan edecekler ya da belki farklı bir ünvan olabilir. Bunu dizide göreceğiz artık. Bunun haricinde yine savaşlardan diğerini atlarsak da biz geniş açıda bize böyle kış kurtlarının o Tumbleton'a ulaştığı gösteriliyor. Şehrin surlarının önünde gözüküyorlar ve sanki yeni gelmiş gibi bir izlenim var. Daemon ve Black Ali'yi de görüyoruz. Yine savaşa dair tartışıyorlar. Bu arada Black Ali mükemmel gözüküyor gerçekten. Belki izleyen vardır, hatırlayan vardır. The 100'da Lexa vardı. Onun böyle vibe'ını verdi biraz bana. O yüzden çok beğendim. Yine Daemon'un o dış sahnelerde muhtemelen Tumbleton civarındaki sahnelerini görüyoruz. Tabi tamamen kitaptan bağımsız koptuğumuz için her şey çıkabilir buralardan. Hightower ordusu Tesserion ve Ormond da orada. Yine karşılıklılar zaten. Daeron üzerinden enteresan muhabbetlere gebe bir sahne var burada. Önceki şeylerden zaten bir sürü sıntılar olmuştu ama o kısma girmeyeceğim burada. Ve onların da karşılarında Daemon var gibi duruyor. Arkasında da biz Silverwing'i görüyoruz zaten. Bunun yanında Ormond'u ayrıca içeride de görüyoruz. Yani bu bizim için bir ihtimal şehri önce onlar ele geçirmiş anlamına geliyor olabilir. Çünkü o kış kurtlarının dış sahnesinde düşününce ben öyle bir izlenim aldım buradan ki öyle de duruyor zaten. Başka bir sahnede yine Hightower ordusunun o yerde böyle ölmüş askerler falan gözüküyor. Bazılarında böyle bir yanıklar falan var yani böyle kolu yanmış falan. Zaten tamamen böyle külle kaplılar. Böyle bir de üzerlerine bir şey yıkılmış gibi. Yani bir şekilde ejderha ateşine maruz kaldıkları kesin gibi. Bir sahnede Vermithor Tumbleton şehrinin üzerinde uçuyor ve Ormond'un atı korkup hareket ediyor, böyle biraz yine şaha kalkıyor. Yine böyle bu tarz böyle farklı sahneler var. Şehrin surlarının dışında bir kuşatma görüyoruz. Siyah orduları var. Yani savaşın da
gerçekten bu savaşın da böyle bir ekran süresi alacağı kesin gibi. Kral toprakları tarafına geçersek de orada bir kargaşa var. Herkes böyle etrafa kaçışıyor gibi. Burası Rhaenyra'nın şehre iniş yaptığı ve o ejderhaların havada döndüğü kısım olabilir. Yani havada insan bir sürü ejderha görünce o şehrin bir anda paniğe kapılması, paniğe yol açması şehirde muhtemel gibi görünüyor ki bunu fırsata çevirenler de olacaktır. Helena'yı biz yine kucağında çocuğu Jaehaera ile birlikte, yanlarında Alicent da var. Gizlenmiş bir şekilde böyle bir o kıyafetlerle bir yerlere böyle ulaşmaya çalışırken, belki de şehirden kaçmaya çalışırken görüyoruz. Yine Alicent'ın bir odaya kapılmış, yani böyle tutsak olarak tutulduğuna dair de bir sahne vardı. O yüzden hani bu ikisi nasıl olacak merak ediyorum. Corlys ve Daemon'un konuşmasını ve halkın bu duruma tepkisini de bu kısma bağlayabiliriz bence. Zaten devamında duvardaki yazıyı da Rhaenyra'ya tepkilerin ortaya çıkmaya başladığını, yani o Small Folk kısmındaki kazanın kaynamaya başladığını hissediyoruz biz. Rhaenyra'nın ortalıkta gezdiği falan zaten Mysaria ile beraber sahneler de var. Ya bunlar muhtemelen bağlantılı şeyler. Tabii doğal olarak da bunun belli başlı sonuçları olacak. Bunu sezon içerisinde ve gelecek sezonlarda, özellikle gelecek sezonda göreceğiz. Kısa kısa diğer sahnelere bakacak olursak da tanıdığına tam emin değilim ama Hookemer'ın eşi tepeden kocasının ejderhanın üstünde izliyor. Sonra biraz önce bahsettiğim o Corlys ve Daemon'un yüzleşmesi var. İkilinin kitapta da böyle fikir olarak birbirine tamamen ters düştüğü birkaç bölüm vardı. Hatta 2 tane vardı böyle çok net ayrıldıkları. Yine onun üzerinden bir şeyler çıkacağını tahmin ediyorum ben. Aemon tarafında ise Aemond ve Vhagar'ın o acımasız korkunç yüzüne tekrar tanık oluyoruz. Harrenhal'daki her yeri yakıp yıkıyor. Yaşayan hiç kimse kalmamış gibi görünüyor. Başka bir sahnede de Aemond zaten birini öldürürken görüyoruz biz. Kalede kimler kaldı, kimler bırakıldı veya ayrılmayanlar var mı? Bunları dizi içerisinde, yani kimler öldü, kimler yaşıyor, bunları dizi içerisinde biz zaten göreceğiz. Burada sadece önemli bir sahne, Aemond birine böyle ejderha yumurtası veriyor gibi, bir kadın eli olduğu çok açık alan kişinin. Söylemeyeyim ama tahmin etmişsinizdir zaten. Benim asıl gelmek istediğim yer, Aemond için böyle gündüz olan bir sahnede böyle biriyle dövüştüğü bir sahne var. Arması falan herhangi bir şeye benzemiyor ama Harrenhal'dayız. Bu çok net bir şekilde. Yani Daemon, Aemond'un oraya geleceğini bilip onu öldürmesi için birini falan bırakmış olabilir. Çünkü Aemond'un kıyafetlerinden falan sanki böyle bir anlık gelişen bir durummuş gibi gözüküyor bu. Helena ağlıyor. Onunla alakalı aslında çok net bir detay var söylemek istediğim posterle alakalı, fakat o derece spoiler vermemek için onu sezon içerisinde birkaç bölüm yayınlandıktan sonra söyleyeceğim. Onu o zamana saklıyorum. Rhaenyra'nın uyku problemleri devam ediyor gibi ama bu sefer küçük bir fark var. Babasının o en kötü dönemini gördüğümüz, yine Aegon'un o en acılı sürecini geçirirken gördüğümüz yatakta yatıyor bu sefer. Bu benzerlik üzerinden Rhaenyra'nın o bulunduğu ruh halini bize göstermeye çalışıyorlar. Son olarak ise Aegon'a geçelim, Aegon tarafına. Larys ile beraber kral topraklarına kaçmıştı zaten. Kendi bir kargaşanın içinde buluyor gibi. Önceki trailer'da da görmüştük benzer sahnenin farklı açılarını. O tabii ki tekrar güçlenmek ve söz sahibi olmak istiyor. Ejderhasından ayrı düştü fakat aralarında biz çok özel bir bağ olduğunu biliyoruz. Rhaenyra'ya karşı bir mücadele içerisinde zaten bir taht konusunda. Burada zaten bir hesaplaşma, bir muhabbet dönüyor. Buna ek olarak bir de Aemond'un farkına vardı ve Aemond konusunda içi o fokurdamaya, kaynamaya başladı. Çünkü şu anda bu halde olmasının en büyük sorumlusu Aemond ve artık bunu bu şekilde görmeye başladı ve bu şekilde kabullenmiş durumda. Yani bunun farkında, zaten kaçması da Larys'le beraber bunu bize söylüyor. Şöyle hızlıca diğer sahnelere de bakıyorum. Hızlı söylemek istediğim bir şey kalmış mı diye. Mysaria ve Rhaenyra sahneleri yine önemli olacak. Muhtemelen özellikle dış sahneleri fazla gibi. Halkın bu değişimden duyduğu rahatsızlıklar, Rhaenyra'ya olan tepkiler adım adım yükseliyor gibi. Tabii bunları kışkırtan kim? Aegon tarafının, özellikle Larys'in bunda parmağı var mı? Bunları sezon içerisinde göreceğiz. Yine Baeley ile Rhaenyra sahnesi ilginçti. Bunun da önemli sonuçları olacaktır mutlaka. Çünkü Baeley hakkında belli kararlar almak zorunda ve bu da bazı şeyleri değiştirebilir. Benim notlarım, görsellerim bu kadardı arkadaşlar. Zaten ikinci sezonu tekrardan şöyle bir izleyip ilk 2 sezonun hızlıca bir özetini 3. sezona bağlamak adına yapmayı düşünüyorum. Muhtemelen birkaç gün içerisinde o da yayında olur ve biraz daha hızlanırız artık. Bu videoluk o yüzden benden bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.